Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaktüs ve sukulent bakımından bahsedeceğim. Burada gördüğünüz sukulent ve kaktüsleri kendim yetiştirdim. Bu saksıda gördüğünüz kaktüslerin hepsini ben bir saksıdan çıkardım. Saksı çok dar geldiği için ve arada da küçük yavrular çıkınca yeterince büyüyemedikleri için ayırmış oldum. Bakın görüyorsunuz, burada küçük bir kaktüs yavrusu var. Daha iyi gelişimi sağlayabilmesi için ayırdım. Normalde bu mevsimde aslında ayırmamak gerekiyor. Saksı değişimi yapmamak gerekiyor. Fakat ben ihtiyaç olduğu için yaptım. Sizlere birazdan nasıl saksı değişimi yaptığımı da göstereceğim. Bakın, daha farklı kaktüs ve sukulentlerim var. Hemen sol tarafta gördüğünüzde süt ağacı. Diğer bir ismi de Avrupa sukulenti. O da yine çok hızlı bir şekilde büyüyor. Çok küçükken ekmiştim ve şu anda çok hızlı bir şekilde büyüdü. Kaktüs ve sukulent bakımı ile ilgili size bazı püf noktalardan bahsedeceğim. Kaktüs ve sukulentlerin bakımı aslında birbirine çok benziyor. Su özellikleri, güneş özellikleri, güneş alma özellikleri ve toprağı genel olarak aynı. Şimdi size kaktüsümü nasıl ayırdığımı göstereceğim. Öncesinde bakın, görüyorsunuz şu küçük kaktüsleri ben yeni almıştım. Kısa süre önce almıştım. Ve saksılarını değiştirmemiştim. Bakın, bu sukulentimin de yine aynı şekilde kaktüslerimin de toprağını değiştirdim. Saksılarını değiştirdim. Ve üzerlerine gördüğünüz gibi bakın, kil bilyesi koydum. Kil bilyesi de toprağın daha nemli olması için ve de daha hızlı gelişmesine yardımcı olacaktır. Bakın, şekilde gördüğünüz gibi kaktüslerim aslında küçücük bir saksıda çok da iyi büyüdüler. Uzun süredir ilgileniyordum ve küçük yavrular verdiler. Fakat saksısı çok küçük olduğu için, kaktüsler de yeterince büyüdüğü için yavrulardan bir tanesinin çürüdüğünü gördüm. O yüzden saksısını şu anda değiştiriyorum. Bakın, görüyorsunuz altta da kökleri gayet iyi oluştu. Kaktüslere dikkat etmek gerekiyor. Bu kaktüsler çok dikenli oluyor. O yüzden elinize batma ihtimali de olabilir. Bakın, görüyorsunuz saksının içerisinde kökler bütün saksıyı, bütün toprağı çevirdiği için sünger gibi olmuş. Eğer bunu ayırmasak çok da fazla gelişimini sağlayamayacaktır. Çünkü toprağın biraz daha geçirgen, biraz daha yumuşak olması gerekiyor. Şimdi bunları ayıracağım. Ayırırken de size birkaç özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Kaktüs ve sukulentleri kesinlikle çok sulamanızı tavsiye etmiyorum. Suya ihtiyaçları olduğu sürece sulamak gerekiyor. Bunu nasıl anlarız? Toprakları kurumadıkça su vermemek gerekiyor. Toprakları tamamıyla kuruduktan sonra su vermek gerekiyor. Çünkü diğer çiçeklerde de olduğu gibi fazla su kaktüsleri de sukulentlerinde maalesef çürümesine sebep oluyor. İkinci önemli püf nokta ise mutlaka bol güneş almaları gerekiyor. Bol güneşi çok seven bitkiler. Güneş görmeyince, bakın görüyorsunuz, burada bunu da göstermek istiyorum. Küçük bir yavrusu, bakın daha çok küçük ve arada kaldığı için yeterince gelişimini sağlayamıyordu. Şimdi bunları ayırmış olacağım. Kaktüslerimizin daha hızlı gelişmesi için mutlaka güneşe çok ihtiyaç duyuyorlar. Güneşe eğer koyarsak, bol güneşe alırsak kaktüslerimiz daha hızlı gelişirler. Yine sukulentler de aynı şekilde. Güneş ışığını sevdikleri için ve yeterince aydınlık ve güneş olmayan bir yerde kaldıklarında şekil bozukluğu oluyor. Özellikle sukulentlerde yaprakların böyle aşağı doğru sarktığını görüyoruz. Ama güneşi yeterince aldığı zaman ise tam tersine yukarı doğru gidiyor. O yüzden mutlaka doğru güneşi alması çok önemli. Karanlığı sevmiyorlar ve aynı zamanda havadar bir yer olması gerekiyor. Havasız yerleri de sevmiyorlar. Diğer bir nokta toprağı ve saksı seçimi. Saksısı mutlaka alttan delikli olmalı ve toprağı da torflu ve aynı zamanda kaktüs toprağı olması gerekiyor. Suyu döktüğünüz zaman hemen suyu süzebilen bir toprak olması gerekiyor. Bu şekilde saksımıza koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ben saksılarımı ayırdım ve şu anda üzerlerine bakın, gördüğünüz gibi kil bilyesi koydum. Etraflarına kil bilyesi koymamın nedeni ise saksı nemini sağlaması ve özellikle sukulentlerin alt yapraklarının çürümemesi için ve aynı zamanda görsel olaraktan da güzel göründüğü için kil bilyesini tercih ettim. Ve şimdi gördüğünüz gibi bakın, suluyorum. Sularken de bir tepsinin içerisine biraz su koydum ve alttan delikleri olduğu için ihtiyaçları olduğu kadar suyu çekeceklerdir. Özellikle sukulentlerde su önemli. Yani kışın 2 haftada bir sulamak gerekiyor. Ne çok fazla sulamak gerekiyor ne de az sulamak gerekiyor. Kışın çok fazla suya ihtiyaç hissetmezler ama kaktüslere göre sukulentler biraz daha suyu 2 haftada bir koymak gerekiyor.
Sukulentlerin 2 hafta sonraki halini görüyorsunuz. Bakın yaprakları yukarıya doğru yükselmeye başladı. Çünkü yeterince gün ışığı aldığını gösteriyor bu. İlk önceki halini fark ettiyseniz yapraklar biraz daha aşağı doğruydu. Burada olduğu gibi. Yani sukulentler için gün ışığı çok önemli. Yoksa şekil bozukluğu olabiliyor. Görüntü olaraktan da çirkin gözükebiliyorlar. Tabii hem kaktüsler hem de bütün sukulentler, aslında bütün çiçekler güneşi ve gün ışığını çok seviyorlar. O yüzden mutlaka gün ışığına koymak gerekiyor. Evet, bu videomda umarım sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek verebilirsiniz ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil sesini de açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.